Merhaba. Bugünkü senaryomuzda dünya gezegeni uzaydan gelen göktaşının saldırısına uğrayacak ve ülkeler hayatta kalmaya çalışacak. İlk olarak yıl 2042 idi. Her şey Şili'deki bir gözlem evinde yapılan sıradan bir gökyüzü taraması sırasında başladı. Astronomlar daha önce hiç görülmemiş yaklaşık 50 kilometre çapındaki dev bir asteroid tespit etti. Bu dünyanın en büyük dağı Everest'in yaklaşık 6 katı büyüklüğü demekti. İlk hesaplamalarda dünyanın birkaç milyon kilometre uzağından geçeceği düşünülüyordu. Ancak birkaç saat sonra yapılan yeni hesaplamalar bütün dünyayı sessizliğe gömdü. Çarpma ihtimali %3'e yükseldi. Sonra %18, 24 saat içinde ise %97 oldu. Asteroidin dünyaya çarpmasına yalnızca bir ay kalmıştı. Birleşmiş Milletler acil toplantı kararı aldı. ABD, Çin, Rusya, Türkiye ve onlarca ülke aynı masaya oturdu. Tarihte ilk kez hiçbir ülke birbirini suçlamıyordu. Çünkü karşılarında ortak bir düşman vardı. Uzayın karanlığından gelen dev bir göktaşı. NASA, ESA ve diğer uzay ajansları nükleer müdahale planları hazırladı. Ancak asteroid o kadar büyüktü ki parçalanması bile dünya için ayrı bir felaket anlamına gelebilirdi. Aylar ilerledikçe dünya ekonomisi çökmeye başladı. Petrol fiyatları anlamsız hale geldi. İnsanlar artık para yerine gıda stokluyordu. Harita üzerinde ülkelerin sınırları hala duruyordu ama dünyanın düzeni çatlamaya başlamıştı. En kritik soru ise şuydu: göktaşı nereye düşecekti? Tahminler çarpma noktasının İzlanda ile Grönland arasındaki bölgeye düşeceğini söylüyordu ve insanlar denize düşecek diye seviniyorlardı. Ama bilim insanları tam tersini söyledi. 50 kilometrelik bir asteroidin okyanusa düşmesi binlerce metre yüksekliğinde dev tsunamiler oluşturabilir, atmosfere ise trilyonlarca ton su buharı ve kaya parçacığı fırlatabilirdi. Sorun sadece çarpma değildi. Sorun sonrasında başlayacak olan küresel felaketti. Derken aradan günler geçti ve çarpışma günü geldiğinde dünya nefesini tuttu. Canlı yayınlar başladı. Saat 18.42'de gökyüzünde ikinci bir güneş belirdi. Önce Atlantik kıyılarında yaşayan insanlar onu küçük bir yıldız sandı. Sonra büyümeye başladı. Dakikalar içinde gündüz vakti geceyi aydınlatan dev bir ateş topuna dönüştü. Dünya atmosferine çok hızlı bir şekilde giren asteroid sürtünmeden dolayı güneş yüzeyi kadar sıcak hale geldi. İzlanda semalarında gökyüzü tamamen beyaza büründü ve hiçbir şey görünmüyordu. ABD'nin doğu kıyısındaki şehirlerde insanlar gökyüzüne bakıyordu. Birleşik Krallık, İrlanda ve Norveç'te milyonlarca kişi telefon kameralarıyla olayı kaydediyordu. Türkiye'de de insanlar haberleri takip ediyordu. Saat tam 18.51 sularında dünya sarsıldı. Göktaşı tam da tahmin edilen noktaya çarptı. Patlamanın enerjisi milyonlarca nükleer bombaya eş değerdi. Çarpma noktasında okyanus tabanı kilometrelerce çöktü. Su binlerce metre yüksekliğe kadar uzaya doğru yükseldi. İlk tsunami dalgaları yalnızca dakikalar içinde İzlanda'yı yuttu ve öncelikle böylece İzlanda yok oldu. Yaklaşık yarım saat sonra dev dalgalar Birleşik Krallık'ın batı kıyılarına ulaşmaya başladı. ABD'nin doğu kıyılarında insanlar tahliye olup batıya yöneldi ve bütün limanlar kapatıldı. Fakat felaket sadece kıyılarla sınırlı değildi. Atmosfere yükselen milyarlarca ton toz, dünyaya ulaşan güneş ışığını engellemeye başladı. Bu yüzden dünya genelinde sıcaklıklar hızla düşmeye başladı. Türkiye doğrudan çarpma bölgesinden binlerce kilometre uzakta olmasına rağmen etkileri hissetmeye başlamıştı. Elektrik kesintileri yaşanıyor ve ayrıca küresel internet altyapısının denizaltı kabloları tsunami nedeniyle koptuğu için internet Avrupa ve Amerika kıtalarında devre dışı kalıyordu. Azerbaycan ise Bakü limanını insani yardım merkezi ilan ederek Hazar üzerinden yeni bir lojistik ağ kurdu. Bu arada kimsenin henüz bilmediği bir gerçek vardı. Asıl felaket göktaşının çarptığı gün değil, takip eden haftalarda başlayacaktı. Çarpmanın üzerinden yalnızca 7 gün geçmişti. Dünya artık eskisi gibi görünmüyordu. Uydu görüntülerinde Atlantik Okyanusu'nun büyük bölümü koyu gri bir bulut tabakasıyla kaplanmıştı. Atmosferin üst katmanlarına yükselen ince kaya tozları ve su buharı güneş ışığının önemli bir kısmını uzaya geri yansıtıyordu. Bilim insanları bunun yıllarca sürebilecek bir çarpma kışı başlattığını açıkladı. İlk hafta sonunda ortalama sıcaklıklar birçok bölgede birkaç derece düşmüştü ve bu düşüşün devam edeceği öngörülüyordu. ABD'nin doğu kıyıları büyük hasar almıştı. Tsunami Doğu ABD kıyılarını neredeyse tamamen yutmuştu. Fakat öncesinde ABD hükümeti ülke tarihinin en büyük iç tahliye operasyonunu başlatmıştı. Milyonlarca insan batıya doğru
doğru taşındı. Avrupa'da da durum daha da karmaşıktı. İrlanda ve Birleşik Krallığın batı kıyılarındaki birçok liman çalışamaz hale gelmişti. İrlandalılar ve İngilizler tahliye olarak Asya tarafına göç ediyorlardı. Norveç ve İzlanda ilk darbeyi alan ülkeler olarak sular altında kaldı ve milyonlarca insan boğuldu. Bu taraflara yardım gönderebilecek gemi sayısı son derece azdı ve hatta imkansızdı. Çünkü Atlantik Okyanusu hala dev dalgalar ve güçlü akıntılar nedeniyle tehlikeliydi. Bu oluşan göktaşı düşmesi nedeniyle Avrupa ve Amerika kıtalarındaki ülkeler açlığa ve kıtlığa maruz kaldı. Yiyecek bulmak için Asya kıtalarındaki ülkelere muhtaç hale geldiler. Türkiye ise ilk günlerde doğrudan fiziksel yıkımdan uzak kalmayı başarmıştı. Fakat yeni sorunlar ortaya çıkıyordu. Karadeniz'de hava şartları olağan dışı şekilde sertleşmişti. Güneş günlerdir puslu görünüyordu. Bu yüzden tarım üretiminde ciddi verim kaybı yaşanabileceği belirtildi. Ancak Türkiye ülke genelinde tahıl stoklarını koruma planını devreye aldı. Bu arada bir sorun vardı. Amerika ve Avrupa'dan gelen yeni mülteciler Türkiye'ye akın akın gelmeye başladı. Türkiye'nin nüfusu bu yüzden mültecilerle birlikte 85 milyondan 200 milyona fırladı. Ancak bu büyük bir sorun değildi. Çünkü gelenler Amerikalı ve Avrupalı zenginlerdi. Bu sebeple Türkiye'ye herhangi bir yük olmayacaklardı. Yeni mülteci sorunu sadece Türkiye'de değildi. Göktaşı düşmesi sebebiyle diğer bütün Asya ülkelerinde de ciddi durumlar yaşanmaktaydı. Bu sırada bilim insanları daha korkutucu bir gelişme fark etti. Atmosfere yükselen ince taş parçacıkları yalnızca güneş ışığını azaltmıyordu. Yağış düzenleri de değişmeye başlamıştı. Afrika'nın bazı bölgelerinde beklenmedik seller görülürken Güney Avrupa'da kuraklık hızla şiddetleniyordu. Artık sorun yalnızca tsunami değildi. Küresel iklim sistemi sarsılıyordu. Birleşmiş Milletler yeniden toplandı. Ancak bu kez gündem farklıydı. Dünyada kalan gıdanın nasıl paylaşılacağı. Toplantı saatlerce sürdü. Ortak bir karar çıkmadı. Her ülke kendi vatandaşını korumaya yöneldi. Bu durum uluslararası ticareti daha da zayıflattı. Fakat bu sırada herkesin gözünden kaçırdığı başka bir tehlike vardı. Çarpmanın oluşturduğu sarsıntı dünyanın farklı bölgelerindeki bazı aktif fay sistemlerini etkilemiş olabilirdi. Japonya, Endonezya, Şili. Bu ülkelerde olağan dışı sismik hareketlilik rapor edilmeye başlanmıştı. Eğer bu hareketlilik büyük depremleri tetiklerse İnsanlık göktaşının ardından ikinci bir küresel felaketle karşı karşıya kalabilirdi ve tam o sırada Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinden gelen ilk alarm başladı. Dünyanın dengesi bozuluyordu. Çarpışmanın üzerinden 40 gün geçmişti. Artık hiç kimse buna yalnızca bir göktaşı felaketi demiyordu. Büyük karanlık demeye başladılar. Güneş hala gökyüzündeydi. Ancak eski parlaklığını kaybetmişti. Bu yüzden Avrupa'da gündüz vakti bile sokak lambaları yanıyordu. Bu arada Pasifik'ten gelen ilk alarm kısa sürede doğrulandı. Japonya açıklarında art arda 8 büyüklüğünde güçlü depremler meydana gelmişti. Bu sırada Avrupa'da da yeni bir kriz başladı. Fabrikalar üretimi tamamen durdurdu. İşsizlik hızla yükseldi ve göçler durmaksızın Asya'ya doğru kaymaya devam ediyordu. ABD ise farklı bir sorunla mücadele ediyordu. Doğu kıyılarından tahliye edilen milyonlarca insan ülkenin iç kesimlerindeki şehirlere yerleştirilmeye çalışılıyordu. Ancak orta kesimlerin büyük çoğunluğu kurak ve çöllerden oluştuğu için konut yetersizliği büyük bir insani krize dönüşmüştü. ABD eyaletler arasında gıda ve yakıt dağıtımını yeniden planladı. Ülke tarihinin en büyük yardım operasyonlarından biri yürütülüyordu. Asya tarafında ise Türkiye diğer ülkelerle yaptığı işbirliği sonucunda burada Avrupalı ve Amerikalılar için güvenli bir koridor inşa etti. Artık bu yol üzerinden Asya'ya açılabileceklerdi. Bu arada Türkiye mültecilere bu yardımlarından dolayı dünya tarafından takdir aldı. Fakat bu arada yine bir sorun çıktı. Dünya atmosferine giren küçük taşlar dünya geneline yağmaya başladı. Bu taşların büyüklüğü yaklaşık 100 metreydi. Bütün dünya geneline yağmaya başladı. Bu sebeple dünya nüfusu genel olarak azalıyordu. Bu taşlar büyük çarpmadan sonra saçılan taşların parçalarıydı. Yaklaşık bir ay boyunca devam eden bu taş yağmuru bu süre sonunda kesildi. Hayatta kalan kaldı, kalamayan ise hayatlarını kaybetti. Dünya artık üzüntülü ve korkutucu bir yer olmuştu. Senaryomuz sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla senaryolar için kanalıma abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın.